Hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Atahan Ölgül YouTube channel'da Bağdat Caddesi'nde ne biçim konuşuyorum? Bağdat Caddesi'nde ait olduğumuz yerdeyiz. Tabii ki bir otomobilin, bir arabanın içindeyiz. Son turu çekeceğiz Ümit Erdem'le. Tamam, çekelim kanka. Özlemişim. Senin rudun var mı abi? Kanka burada rutu olmayan var mı? Hani sen İzmitli diye biliyorlar ya, senin cadde hikayelerini çoğu kişi bilmiyordur bence. Şimdi kanka ben 2003'te hayat bilgisiyle İstanbul'a geldim. Bir de okulu kazanmıştım İstanbul Üniversitesi'ni. Yani benim İstanbul'da yaşama gerekliliğim ortaya çıktı. Çünkü lise sondayken diziye başladım. Efe Tur, Asya Tur'la git gel yapıyorum hafta sonları çekime. Bir yarım dönem o böyle. 2003'ün ocağından Haziran'a kadar lise sondayım. Git gel yaptım ama hemen üniversite hemen burayı da kazanınca benim artık yerleşik hayata geçmem gerekti, tamam mı? Ben 2003'ün yazında geldim. Beşiktaş'ta bir ev tuttuk ama tabii araba yok. Daha yeni para kazanıyoruz diziden. Ama iç kaynıyor. Araba, hani acil araba almam lazım, anladın mı? Bütün dert araba çünkü. Abi böyle bir sene geçti geçmedi. Herhalde 2004 oldu tabii. Ben hemen bizim Süreç Film yapımcımız Ali abiden, Ali Gündoğdu'dan avans istedim. Gittim böyle 18-19 yaşında Ali abi. Kıvranıyorum yani. Ali abi de sağ olsun direkt abilik yaptı. Yani işte al dedi sana 3-4 bölüm önden falan filan. Ulan sonra bir hesap yaptım, yetmiyor. İkinciye gidip adama da İsteyemez. abi hani yetmedi, o da olmaz. Kaldım ortada. Döndüm babama. İlk önce şey refleksi var. Hani zaten para kazanıyoruz. Dur hani maaşımızdan halledelim. Şimdi anneye babayı zorlamayalım. Ama tabii el kol bağlandı babama. Baba dedim hani ben araba almak istiyorum. Ali abi destek çıktı ama bir ufak bir şey yaparsak oluyor falan filan. Babam da ateş etti. Ben bir peşinat yaptım. Bir kredi. Hemen 206 GTI aldım. 2004'te 2003 model 206 GTI aldım. 12.500 kilometrede. İşte bir arkadaşımın babasının arabasıydı ya, daha doğrusu onun, ya zaten galeri işi yapıyorlardı. Ona böyle bir tane araba geliyor. Hatta böyle sol çamurlu, boyalı. Ama cici araba, sorun yok hani böyle. O zamanlar şey olmaz, ya sıkıntı kanka yapmaz. Umurumda değil bak. Gerçekten ben ona ulaşabiliyorum ya. Benim hiç derdim yok. Hiç unutmuyorum. 18.000 TL'ye almıştım arabayı. Ama şöyle söyleyeyim sana, hani 12'si 13'ü kredi falan, öyle bir hani sonsuz kredi yani, mezar Cennet vardı. Oğlum son taksit son nefes. Yani kafa teneşire vurunca taksit bitecek. Ve böyle 18 ay gibi bir şey çekmiştim, hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar bilen hesabını yapsın, o kadar şey yapamam. 1350 lira gibi bir şey ödüyorum ayda. Çok büyük para kanka. Ya benim kazandığım para 1600 lira ayda o zaman, öyle düşün. 1350'si arabaya gömülüyor. Şu kadar bir para kalıyor. Onunla zaten benzin alınıyor. var, Ama gezme ev kirası var. 4'e bölünüyor, öğrenci evi gibi. O kadar ucu ucuna ki bak. Ama her şey o 206 GT için. O araba alınacak ya. Umurumda değil bak. Arabada yatarım yani. Hakikaten video vesilesiyle anmış olayım. Hiç boş geçmem çünkü. Zeki abimiz vardı bizim setin kuaförü. Hayat bilgisinin. Oturduğumuz evin üst sokağında da Zeki abinin hali hazırda kuaför dükkanı var. Zeki abi benim durumları biliyor. Hani araba için mücadelemi biliyor. Parasızlığımı biliyor. Kanka sete gidiyoruz ya, sette yemek var, öyle düşün. Şimdi set çok konforlu bir yer. Set olmadığı zaman ben üzülüyordum çünkü yemek yok o gün. Ne yiyeceğiz, anladın mı? Zeki abi dükkanda ya mesela, set olmadığı zaman. Zeki abi bana simit ayran alıp getiriyordu. Yumurta ya falan. biliyor çünkü ben son para benzin abi, sürekli benzin. Ya bir de yakıyor. Bir de Geziyorsun, kanka gençsin. şimdi Beşiktaş'tan böyle Top Ağacı'na taşınmışız o sene. Hani iyi de bir kira ödüyoruz ama ucu ucuna House Cafe var ya Teşvikiye'de. Onun arka sokağında oturuyoruz. Park problemi var. 6 santim yay var. Torsiyonlar indirmiş. Bir tane böyle Marlboro paketi dik giriyordu ön tamponun altına. Bizim Onur'dan şeyi de almışım, takas etmişim. Orijinalleri verip fiber dimma body kit'i çakmışım arabaya. Hani olmayan parayla attırılabilecek bütün taklaları attırmışım. Tamam mı? Çünkü bak şöyle düşün kanka, body kit var arabada, çakma. Jant yok, orijinal çubuk jantı 206. Hani jant alacak para zaten yok. Yani orijinal janta body kit yapmak gibi bir, hani o kadar kaotik duruyor değil mi? ya, araba o kadar garip duruyor ki aslında, ama o hırs yani, onu yapacağım. Kanka bizim İzmit'te sanayide zaten işte kuzenlerin dükkanı var bilmem ne falan filan. Ben İzmit sanayisi bir tık daha ucuz olsun, abilerimiz var diye 70 TL'ye egzoz almıştım. Markası Stil. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Yani hani çünkü şey istiyorsun abi. Ses istiyorsun, Ya filtre para yok. istiyorsun. Ama bir an önce de onlara ulaşma hırsı var. Ya o kadar yamuk işler yaptım ki o zaman. Ama çok mutluyum yaptığım için. Hayvan gibi ses çıkıyordu. Zaten katalizörü falan söktük. Araba böğürüyor. Ama böyle işte para yok. Sürekli benzin, sürekli bir şey. Abi geliyorum evin oraya. Park yeri arayacağım. Otoparka giremiyorum. Araba askıda kalıyor. Yani o Nişantaşı'nda hep binaların altı ya. Parke taşlar. Oğlum giremiyorum hiçbir yere. Mecbur sokağa bedava koymak zorundayım. Kanka setten geliyoruz gece 12'de. Hangi park yeri? Bulamazsın. 5 tur atıyorum kanka, çeyrek depo gelip ışık yanıyor. Delireceğim. Delireceğim oğlum bak. Zaten 50 lira benzin alıyorsun, o da gidiyor park yeri ararken ya. O kadar korkunçtu ki. 1,5 sene falan kullandım o arabayı. 55.000'de falan sattım, öyle bindim. Yani bütün kazancımı nasıl benzine yatırdığımı kilometreden anla. Ama tabii o zaman şey sistemi de vardı televizyonda. Biz 13 bölümde bir zam alıyorduk.
Bir de Dolayısıyla siz 3-5 tuttu aya yani. biraz evet 3-5 aya biraz nefeslendim aslında. O marj açılmaya başlandı. Böyle bir rahatladım ama ilk 6 ayı ya, hakikaten böyle hani GTI ve ölüm yolculuğu Peki caddeye yani. nasıl geldik? Kanka caddeye şöyle geldik. Şimdi ben o zaman karşıda oturuyorum ama dolayısıyla tabii ki hemen 2004 itibariyle arabayı alınca Maslak Sanayi hayatı başladı. İşte orada bir eş dost bilmem ne. Bizim Fuat vardı mesela, SR Tuning dükkanı vardı. Fuat'ın dükkanda takılmaya başladım ben. Kendimi orada buldum. Fuat'ın da arkadaşı var Nejat. Nejat'e 86, onu bilen bilir. Senin tayfa herkes bilir zaten. O jenerasyon. Evet herkes bilir. Ben şimdi Nejat'lara takılan bir adama dönüştüm. Fakat benim şeyim yok. Hani nasıl diyeyim? Zaten arabam o kadar hızlı değil. Ben o JSV'nin açık hava filtresini taktığımda araba mesela 50 beygir aldı gibi bir psikolojiyle kullanıyordum. Hep o efsaneler Evet, vardı ya, efsane. açık hava taktın 7 beygir geldi kardeşim falan. Ya inanılmaz bir hurafe yani, şey gibi yaşıyorsun. Falcılara inanmak gibi bir şey, tamam mı? Ben öyle yaşıyorum kanka. JSV'yi takıp mutluyum yani, ses çıkıyor falan. Ama tabii onlara yetişme şansım yok. Nejat'ta Mini var, Fuat'ta Vitek var. Yani mümkün değil oğlum benim onlarla gitmem. Ama zaten arkadaşım, bu arada birbirimizle yarışmadığımız için ben sadece ekiptenim. Ortama takılıyorsun. Bunlar gazlıyorlar, ben arkalarından gidiyorum. Maksat oraya gittik, kahve içtik. Hikaye o. Yani bir şekilde oyunun içindeyim. Ama asla öyle bir hani ben gazladım, şöyle geçtim, öyle soktum böyle. Bende hiç öyle bir şey yok kanka. Ben GTI ne kadar gidiyorsa o kadar. Tabii ki herkes çok hızlı. Ama ortamın içinde olmak keyifliydi. Hep sürekli, çünkü yani sette değilsem Maslak Sanayi'deyim. Dükkan kapanıyor. Neydi bizim o? Opet miydi o zaman? En eski hali Opet değil mi Evet, Maslak'taki? evet. Opet, yakıt, Kumburgaz, var. o taraf biliyorsun. Rotalar Evet, evet. belli zaten karşıda. Rolling tayfası orada. Sonra abi bir süre sonra, bundan sonra bizim çocuklar dedi ki abi caddeye de, hani burada da arkadaşlarımız var, caddeye doğru da akalım. Dedim abi sorun yok, maksat arabayla gezmek. Sen İzmit döneminde hatırlıyor musun? Biliyor musun caddeyi? Var. Marka olarak biliyorsun. Benim hatta ilk motivasyonum şuydu, konunun başına geleyim. Biz bak şimdi neredeyiz caddede? Caddebostan ışıklardayız. Şimdi Barlar Sokağı'ndan geçtik. aynen. Şimdi bak, Göztepe ışıklara gelmeden önce Tanzimat Sokak vardır. Benim ilk yazıldığım ajans oradaydı, ofisi. Bak ben İzmit'teyim. Hiçbir fikrim yok İstanbul'la ilgili. Sadece Bağdat Caddesi benim için haberlere çıkan, arabaların yarıştığı bir yer. Kısıtlı bir bilgi O ve dönemde çok çıkıyor bir de. oğlum ehliyetim bile yok yani, 17-18'im ve bu haberle büyüyorsun, tamam mı? Ve hep bir araba hevesim var. Sonra bizim işte benim ajansa yazdıran arkadaşım Caner dedi ki işte İstanbul'a gidelim, dizilerde oynayalım. Çünkü tiyatrodayız İzmit'te. Hali hazırda bir oyunculuk var. Ama televizyon nedir bilmiyoruz. Dedi ki ajansa yazılacağız. Bağdat Caddesi'nde yerlere. Herif, Kalbin sıkıştı ha. kanka şöyle düşün bak. Şimdi tiyatro oynuyorsun. O yaşta Shakespeare'ler falan havada uçuşuyor. Sanatı manatı geçtim bak. Arkadaşın sana diyor ki Bağdat Caddesi'nde ajans. Dizilerde oynayalım Bir diyor. de araba seviyorsun. Bu cümlede mesela dizilerde oynayalım konusu ilgimi çekmiyor. Bağdat Caddesi ilgimi çekiyor. Ben diyorum ki hemen gideriz. Ajans oraya uğrarız. Ben Bağdat Caddesi'ne bakarım, araba görürüm. Ya beyin hemen böyle çalıştı orada, tamam mı? Benim gelme motivasyonum oydu. Abi geldik işte şu sokak. Çıktık oradan. Şu ışıkların bir sonrası mı ne işte, Tanzimat mı Evet. ne, şu bunlardan biri. Unutmuşuz lan, 20 sene olmuş. Neyse bunlardan biri işte. Çıktık abi ajanstan, buradan böyle yürüyoruz kanka. Ben böyleyim ama başı kesik tavuk yani. Çünkü GTI göreceğim, Vitek göreceğim, bir şey göreceğim ya. BMW göreceksin yani, bir şeyler göreceğim kesin. Boş dönmeyeceğime o kadar eminim ki. Ben o motivasyonla böyle deli dana gibi yürüdük abi. Sonra işte bu işler başladı. Caddeye gazlamaya geldik. Şimdi ben Fuat'la takılıyorum ama o zaman sürekli bir Nejat efsanesi dönüyor. Herkes Nejat'ı anlatıyor. Nejat çünkü bu Arap drift videoları gibi önden çekerle yanlıyor deli gibi manyak, tamam mı? Ben de böyle tabii ki yarışlara da ilgim var. Bu arada Kocaeli Rally'sinde gidip çalışıyorum gönüllü olarak. Hani yarış hayatım başlamamış ama orada da oyunun içindeyim yani. Hobi olarak onu da yapıyorum. Tabii bir taraftan böyle sportif şeyler, eğitim, kural, kitap da düşünüyorsun ama bir taraftan sokak da var. Böyle bir tamamen kavram karmaşası. O kadar bir kimlik bunalımı ki yani. Para kazanıyorsun. Ya evet, bir taraftan Ünlüsün. ünlüsün, anladın mı? Çok garip. Kafamın içi çorba kanka ya. Hangisini taşıyacağımı bilmiyorum yani. Ve hepsini istiyorum bu arada. Neyse kanka, bir Nejat efsanesi dönüyor. Fuat diyor kanka diyor, Nejat'la tanıştırayım seni, gazlayalım. Biz çok geziyoruz onunla falan diye. Konunun en başına döndüm. Tamam derken ben böyle içimden şey vardır ya. Bizim bu caddecilerin hepsi aynıdır biliyorsun. Evet. Biri anlatılınca öbürü onu boklar. Öbürü Kime ya onu falan sevmez. mesela. İşte en hızlı benim. Yani bir sürü kibir ve Arabacıların hırs. içinde var bu. Evet, bu değişmez yani. Ben de öyle bir duyguyla içimden şey, lan tamam lan ne Nejat'mış diyorum yani. Okey Ne abi. olabilir yani? Okey diyorum, tamam süpersin falan. Bir taraftan da diyorum ki Fuat ya tamam yani tanıştır. Merak da var. Kanka bir gün otodroma gideceğiz. 2005 oldu artık. Otodroma gideceğiz. Ya da sonudur 2004'ün, hatırlamıyorum o yıllar. TR Tuning var. Doğan'la da çünkü Körfez pistinde tanıştık TR Tuning'de çalışırken. O da 2004. Oğlum birden ne kadar hızlı girdim ben, anlatmaya başladım. Şu
Şu an gerildim galiba biraz. Neyse Mini'nin haber çekimi var TR Tunik'te. Mini'ler çekiliyor. Onurcan da var çekimde. Sus 11 Evet, vardı ya o biliyorum. zaman. İşte o ekip, Nejat falan da var. O zaman forum dönemleri de var çünkü. Tabii çok net o dönem. Bir de bizim Mustafa var S2000'li MTF 50. O zaman da biliyorsun S2000 çok büyük Evet. olay. Kanka ben Ataşehir'de oturuyorum. Maksat Nejat'la tanışmak ya, merak da ediyorum yani, tamam mı? Neymiş lan, içeride o duygu var, tamam mı? Dedim ki Nejat da beni arıyor. Kanka dedi hani otodroma gideceğiz, beraber gidelim falan filan. Ben dedim ki Nejat'a, beni dedim geçerken Ataşehir'den alın. Benim arabayla nasıl olsa kimsenin işi yok. Boşu boşuna konvoy gibi gitmeyelim. Biriniz alın beni dedim, beraber geçelim. Maksat arabasına binmek. Ya, o merak var yani. Tamam kanka ben alırım seni dedi. Geldi Nejat Mustafa ile beraber S2000'le Mini geldiler abi Ataşehir'den. Tamam dur bakayım ya, binelim. Bindim ben Nejat'ın yanına. Ne haber kanka, iyi falan. Biz çıktık Tem'e, otodroma gideceğiz yani çekime. Abi Mustafa S2000'le şöyle bir arkamıza geçti. Böyle Hızlı ve Öfkeli sahnesi gibi. Hafiften bir sağa sol yaparak trafiği esnetti. Yani kalabalığı biraz yavaşlattı. Evet. Alan açtı Nejat'a, tamam mı? Biz de böyle gazlıyoruz. Ne Nejat olabilir dedi ki ya kanka 2 dakika tutunsana dedi bana. Oğlum nasıl bir şey lan? Ne saçma bir diyalog yani, tamam mı? Ben böyle tamam dedim. Şöyle tuttum Mini'nin şeyi. Burada biliyorsun paneli burada Evet. ya Mini'nin göster. Kanka buradan işte DTC'yi kapattı. Ağırlık transferi yaptırdı. Direksiyona bir vurdu böyle. Oğlum 170'teydik biz o sırada. Bak ben onu gözümle görmesem inanmam. Hani bana anlatsa böyle ya ne 170'i lan derim bak bugünkü aklımla da. Ama gördüm. Bu gözler onu gördü. Bir de içindesin sonuçta. Oğlum abi. arabayı ilk bozduğu hız 170. Oğlum Nejat direksiyona bir vurdu böyle. Ben tabii sonradan biraz ralli malli işleri, ağırlık transferi, yani teknik kısmını sonra idrak ettim. O anda ne yaptığını anlamıyorum. Abi arabayı bir bozdu. Biz böyle Arap drift gibi çok büyük bir gürültüyle yanlamaya başladık otobanın ortasında ve ben istemsizce güldüm. Şöyle oldum ben. Oldum yani. Tepki veremedim. O kadar anlamsız ki çünkü fiziğe aykırı, kurala kitap, her şeye Bir de aykırı bir durum var. O döneme kadar öyle bir şey görmemiş. Oğlum delilik diyorum. Bu delirdi ve ben gülüyorum arabanın içinde. Ha ha falan diye şoktan muhtemelen. Ben çok eğlendim arabada kanka. Ben böyle tutundum kanka, devam et dedim. Tabii bu arada şey gibi olmasın, hani ilk başlattığı sürat evet 100 ama sonra tabii ki düşüyor hız, ama günün sonunda 100 ile 150 bandında bu hareket olabiliyor zaten ağırlıktan da dolayı. Biz öyle oğlum 4 yöne şerit bir bu böyle. tarafa. Ben gülüyorum, diyorum ki bu önden çeker araba nasıl bunu, yani biz niye ölmüyoruz? Neden hala bir bariyere saplanmadık falan gibi sorgulamayla biz o arada Sabiha Gökçen sapağına gelip böyle oradan da yan soktu sağ olsun zaten. Öyle oradan başlayan bir hikaye. Sonra ben de gaza geldim. Sonra ben bir Astra H aldım. Astra çıkmıştı o zaman. O aradaki hikayem de çok komiktir. Ben şişmanım tabii eskiden. Bir de dizi tuttu, Abi para niye kazandık. kilo almıyorsun abi? Ha aynen. Ulaşılabilir rakamlar arabalar bugüne göre enflasyon oranı yaptığın zaman bir şeyleri alabiliyorsun. Ben arabayı değiştireceğim. GTA'yı sattım. Tabii bir de palazlandık, havaya girdik ya. Daha da ünlü Para da olduk. kazanıyoruz. Daha ünlüyüz falan. Abi S2000'e taktım kafayı. Şimdi Mustafa'da gördüm ya. Oğlum almak istiyorum. Sonra sanayide Mustafa'ya dedim ki kanka arabayı 2 dakika ver. Ben bir bakayım şuna. Hiç kullanmadım. Hani istiyorum yani. Al dedi. Hani güzel araba falan, anlıyor. Biliyorsun zaten falan dedi. Dedim bir kullanayım, bilmiyorum. Kanka Maslak'ta aldım ben arabayı. Gene Fuat'ın oralarda. Bindim. Sığmadım. Yanladım. Soğumak ne kelime? Daha çok Sığmadım sevdim. diyorum. Ha sığmadım işte. Şimdi bineceğim ve yanlayacağım ya. Kanka o küçük kavşak, eski Yerka Subaru vardı. Hatırlar mısın Maslak'ta? Şimdi orası Şey, Anıloto. Şu an ha, Anıloto yukarıdaki, orası. evet, yukarıda, evet. O küçük kavşak. Hemen oraya çıktım ben. Orada bir çevireceğim arabayı, derdim o. Oğlum arabayı çevirdim kaldım. Çünkü elimle direksiyon sıkıştı bacağımda. Ayı gibiyim zaten. Ulan bakıyorum direksiyon ayarı yokmuş arabada. S2000'de yokmuş. Onun arabası 2005'ti çünkü. Ya da Yok 2004. hepsinde yok zaten. Hayır, hala sonradan da mı Yok olmadı? bende de vardı ya, yoktu. Ha doğru, neyse o bir şey muhabbeti var ya, VSA'lı falan diye muhabbetle. Sonra dedim acaba bir şey değişti mi diye. Yok abi. Kanka benim elim sıkıştı, ben böyle kaldım kavşakta. Rezillik. Oğlum arabaya sığmıyorum. Ağlayacağım hırsımdan. Arabayı satın alma gücüm var ama ben bu arabaya binemem. Gittim çıktım sanayinin oraya, yukarı çıktım çift kurtların oraya, geri. Hani bir şekilde tutunacak bir şey arıyorum. Barışmaya çalışıyorum arabayla. Nasıl yaparız Ya hesap? kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Şöyle mi sığsam? Hani nasıl binerim? Abi olamaz. Bir ömür geçmez sonuçta. Kanka o geçmez ve gerçekten çok şişmanım oğlum o zaman. Gerçek bir ayıyım yani. Ben abi böyle ağlamaklı bir şekilde döndüm. Gittim, bütün hevesim, her bokum kırıldığı için gittim Astra H çıktı diye. Sıfır araba. Anlamsız. Sıfırda değil. Test arabası bir bayinin. 2000 kilometrede mi 3000'de mi neydi? Hani böyle tamam ya falan diye böyle bir duyguyla gidip Astra aldım mesela. Çok anlamsız. Niye yani. peki arkadan itişli bir araba istemedin o dönem? Kanka bilmiyorum o aradaki şeyi. O anda belki Ne o oldu? araba bir fırsattı bu arada. Yani daha ucuzdu. Evet, Biraz da kâr böyle ederiz. Ha, Ticari kafa. Yeni araba motivasyonu belki daha da ucuza sahip olabiliyoruz diye öyle bir gazla alınmış bir arabadır o.
o. Sonra ben tabii Nejat'ın gazına çok geldim. Önden çeker arabayı yanlatabilme şeyine başladım. Özellikle de bu Optimum'un oradaki asfalt daha parlaktır ya. Ben orada sürekli Astra ile çalışmalara başladım. Ataşehir'de oturuyorsun zaten. Ataşehir'de oturuyorum. O yüzden sürekli ben de yanlamaya başladım. Abi ben sürekli deli gibi Apache bir arabayı kopartıyorum. O şerit bu şerit. Oldu. Yapabildiğimi de gördüm. Öyle bir hayat başladı. Gazlama mazlama derken ama tabii ki Astra ile gene ekibin içindeyim ama tabii ki en arkasındayız abi. Millet önden cayır cayır gidiyor. Ben bir şekilde Astra ile sadece belki yemeğe ve kahveye dahil olabildiğim ama ekipten hiç kopmadım. Öyle senelerce devam etti. Sonra da zaten ufak ufak o grafik düşmeye başladı ve ben normal arabalara binip kendimi yarışlara hazırlamak gibi bir motivasyona döndüm. Yani benim o ilgim, caddeye ve sanayiye olan ilgim kısa sürdü. Yani gazlamadan bahsediyorum. Hani gaz araba, hızlı araba motivasyonu. Ama caddede de oturdun sonuçta abi. Oturdum. Rutların yok mesela. Buradan mı dönersin? Nereden dönersin sen? Tabi buradan döneceğiz şimdi. Geldik. Benzinciden döneceğiz oğlum. Kızıl toprakta bu BP. işin şeyi. Tabii Aynen. BP. Var mı böyle senin mevkilerin durduğun insanlarla Yok sadece tanıştığın? ben deli gibi dönerim kanka. Zara'nın oradan geri çıkarım Suadiye'den. Çok kalabalıksa bir arkasından. Hani esnemeste takıldığın dönemler hiç oldu mu? Oldu. O dönem oldu işte. Biz çünkü şeyi de çok seviyorduk. Nejat'ı dışarıdan izlemeyi de Bir çok de seviyorduk. McDrive dönemi var. McDrive'a ben çok takılmadım. Takılmadın mı? Tamamen S'e geliyorsak okey. Onun dışında biraz takılıp geri kaçmaca vardı. Genelde çok araba tepesindeydik ama ben kullanmayı çok severdim her zaman. Yani bir yerde oturup araba yüzünden sosyalleşmektense ben hakikaten aktif, ben yani kendimle gazlıyorsam yani A noktasından B noktasına gideyim. Benim derdim buydu. Sonra geldim 2013'e, işte 90'lar dizisine başladık. Artık daha da fazla para kazanıyorum. Alım gücü dediğim gibi o zaman da çok yüksek. Abi iyi de para kazanıyorum. Dedim ki tamam ben Evo. FG Motors. Yani Evo almalıyım diye böyle bir atak geçirdim. Sonra işte o 9'u aldım 2013'te. Hatta şimdi Toprak'taydı en son. O araba benim eski araba. Tabii Evo hani böyle hani şeyim. Yani bütün her şeye format atıldı. Ruhum temizlendi. GTI her şeyi unuttum. Yeni bir hayat başlamış gibi oldu. Çünkü Evo 9. Kırmızı falan. Kırmızı falan böyle tam olması gereken gibi her şey. Hiç modifiye yok. Yani şöyle modifiye yok derken yanlış oldu. Ya dışında modifiye yok. Motoru biraz gıdıklanmıştı ama şeydi. Soft bir şeydi. Yani yazılımla alabileceğimiz maksimumdaydı. Araba 380 beygir civarı veriyordu şeyde Dyno'da. Hani soft bir şey. Hani böyle onu değiştir bunu turbosu falan orijinaldi yani. Selenoid, melenoid o hani baz şeyler Evet. vardır ya gücü almak için. Zaten 4G63 biliyorsun. Aynen. Hapşırsan 100 beygir veriyor. Hani onu yaptık. Ben tabii çok mutlu mesut. Bir de 90'lar Yine caddede oturuyorsun değil mi o dönemde? 2000 hala Ataşehir'deyim. Şeyde. Tabii ama caddeye takılıyorum artık. Full Anadolu yakasındayım. 2014'te ben caddeye geldim. 2014 ile 17 arası caddede oturdum. Evo bir sene kaldı bende ama artık tabii alım gücünün de artması. Hani çünkü her geçen sene paralar artıyor ve ben para kazanıyorum ya. Bu sefer artık yarış işine bütçe yapmaya başladım ben. Hani çünkü ona asıl temeldeki hedefim ona ulaşmak. Sonra abi Evo 9'u sattım ben. Evo 8 rally otomobilini aldım. Yani o onu alabiliyordu. Yani sokaktaki bir 9, yarıştaki 8'i alabiliyordu grupen para olarak. Abi hemen sattım. Hemen onu aldım. Yarışmaya başladım. 2013'te. 13'ün sonunda. 2014 sezonunu yaptım. 2015'e geldik. Ben biraz daha para kazandım. Hemen arabayı satıp Evo 9 rally arabasını aldım. Çünkü onda biliyorsun rally art kilitler var. Evet. Turbosu farklı, işte dogbox'ımız var. Yani inanılmaz bir araba yani. Hiç dışarıdan Evo yani. Kullanması falan hiçbir şeye benzemiyor. Ben hatta arabayı ilk kullandım dedim ki oğlum bunun Evo 9 hani alakası yok. Hani 8 ile de 9'la da alakası yok. Bu bambaşka bir şey. O kilitler, militler nasıl çalışıyor böyle? Ruhunu teslim edersin. Bu kadar yetenekli bir araba olamaz ya. Bu kadar hatayı affeden bir araba olamaz. Benim rallideki bütün hatalarımı affetmiş bir arabadır. Çünkü sıkıştığın noktada gaza basıyorsun. Hani o çıkıyor bir yerden. Evet. Ya ben çok yol dışı yaptım mesela, takla da attım. Ama abi yok bir kriz anı oluyor mesela. Orada o kararı verebilirsem. Çünkü beyni insana oyun oynuyor. Bu çok insani bir şey. Yani sen bir kriz anında otomatikman ayağın frene gidiyor. Ama sen onu oturtursan yani Evo'yu iyi tanırsan ve kriz anında gaza basmayı başarırsan kurtuluyorsun Ben kanka. Evo 6 ile kaza yapıyordum işte caddede. Senin beyazla. Benim değil de o Kaan abinin. Ha işte o beyaz ya, o Beyazdı, dönemde. evet. S'ten çıktım. AZK'ya girdik. AZK'dan çıktım. 3 bitti. O da hızlı. 650 beygir falan Tabii da o zaman. evet güçlüydü o. Abi 4'e mi çeksem, 3'e mi, 2'ye mi, 3 mü, 1 mi falan derken bak böyle yaptım bak sadece. Şunu yaptım ya, bir koptu araba. Bak arkadaşım yanımda 7 tane direk falan saydık. Korku filmi. Ne yapacağımı bilmedim ama yani. Böyle kaydı gidiyor böyle araba. Açıldı böyle, sağa doğru açıldı. Dedim ki herhalde dedim gaza basacağız dedim. O zamana kadar da 4 çekerle ilgili hiçbir tecrübem yok. Yani böyle çok anlamam yani abi. Arkadan işte ben sokaktan yanlarım Ha. işte bir yerde falan biliyorsun yani. Gaza bir oturdum. Meğersem gaza oturmamız gerekiyormuş. Tabii. Canavar o çünkü. Aynen. Onu adapte olması da Bak, zor. öyle ama. yaptı araba Tabii. bir anda. Şöyle oluyor. Buluyor Aynen. kendini hemen. Hemen dümdüz. Ama var ya ilk sağda durduk yani.
Düşün ben, Bembeyaz, ben o kireç. kadar toprak yarışta ne kadar ekmeğini yedim o işin, sen hayal et yani. Altında kilitler militler yani. Ben böyle artık şey olmuştum kanka. Bir şey oldu, ben gaza basayım. Hani ölüm makinesi gibi o kadar çok bir şey deniyorsun ki. Meğersem öyleymiş. Evet abi, gerçekten öyle. Biz ne kadar yol dışı yaptık. Nerelerden çıktı o araba sana anlatamam yani. Gerçekten yok lan kesin çakıyoruz dediğim birçok yerden çıktı o araba abi. Çok ilginç bir araba gerçekten. O yüzden her zaman kalbimdeki yeri başka olacak. Ama tabii ki bunu belki beni bu videoda izleyen arkadaşlar, takip edenler biliyordur. O Evo 6 saplantımız hiçbir zaman geçmeyecek. Ama GR'a geçti gibi, öyle mi Kanka oldu? geçmez. Geçmedi. GR çok güzel bir araba. 2025'e kaldı bu arada. Bu seneye yetişmedi, gelemiyor maalesef. Evet, toprak da istiyor çünkü. Evet, geçen onunla da konuştuk. Aynen. Aynen. Ya 2025 ama biri birine tercih edilecek otomobiller değil. O çok yeni bir Evo 6 bence. Benim için ruh olarak, ama asla yan yana koysam tabii ki abi bir dakika yani orada bir başka bir ikon var. Evet. Peki O renk benim birinde seçeneğimiz olacak. var mı Evo 6'da? Abi Hepsi mi? kırmızı be. Ya Hepsi. tabii ki hepsini seviyoruz ama şimdi kırmızı da biliyorsun o işin şanındandır yani. Şeritler böyle. Tabii abi. O Rally art yazacak herhalde. böyle bebek gibi duracak. Onu böyle tabureye atıp karşısına oturman lazım. Bende o ateş hiç sönmüyor. Ben onu çünkü ergenlik yıllarımda posterini asan biriydim yani. O saplantı. Hala kullanmadık değil mi? Hala kullanmadım. Totemimi bozmadım. Bu arada arkadaşlar biz Evo 6 çekelim demiştim hatta. Evet. Senle öyle şey Ben de yaptın. çekmeyelim demiştim. Çekmeyelim dedi. Evet. Hatta onun muhabbetini Evet, yapmıştık. Onu bozmayacağım. Onu Şimdi bozmayacağım. mesela çok Orhan Avcıoğlu çok yakın arkadaşım. Canım ciğerim. Herif diyor ki bak araba burada, zaten anahtarı da burada. Bana bir şey sorma yani diyor. Elimi sürmedim. Dedim ki hayır Orhan, ben binmeyeceğim kardeşim. Senin yanına otururum. Hafta sonları gazlayalım. Bunlara varım bak. Ya diyor ki alıp şu arabayı gider misin? Ben zaten işten güçten binemiyorum. Hem araba çalışsın diyor. Hayır istemiyorum kardeşim diyor. Binmeyeceğim. Beni zorlama. Ben totem yaptım. Ben kendi arabamı alınca kullanacağım onu yani. Öyle bir hırsım var o arabaya karşı. İnşallah abi. Olur, nasip. Çok Abi, açıldı makas. ya makas açıldı. Benim hayatımda birçok değişiklik oldu. İşte bir ara biz Ankara'ya taşındık. Geri dön, taşınma, boşanma derken hayat, yani majör değişiklikler olduğu için hayatında. Dolayısıyla hepimiz bir ekonominin içinde yaşıyoruz ve önceliklerimiz değişiyor. Şu an ben ulaşamam o arabaya. Yapamam yani. Ama inancımızı kaybetmiyoruz. Arabalar burada. Geçtiğimiz var. Ya günün birinde biz bunu göreceksiniz bir gün. Ben bunun sözünü veriyorum. Ama yaşlıyken ama gençken bilmiyorum, ama saçım da beyazlasa ben o arabaya bineceğim arkadaş. Yapacak bir şey yok yani. İnşallah en kısa İnşallah. zamanda. Caddede anımız var mı abi? Kanka Senin bir de şey var diye biliyorum ben, böyle dükkan. köfteci açmıştım ben. Caddenin aslında esnafıyımdır oğlum ben. Gerçekten ya. Ben 2008-2009 arası ya. O nereden esti mesela? 2 tam yıl. Abi o işi yapan bir abimiz vardı. Markanın da genel müdürüydü. Bizde böyle şey vardır ya, böyle her para kazanan oyuncu bir şey açmalıdır ya. Ticari yapan. Ya gerçekten o kadar aptal bir cümle ki aslında ve o kadar aptal bir düşünce ki yani. Ama işte- seni oraya birisi evriltiyor böyle değil Kanka mi? benim ruhum esnaf zaten. Şimdi bende o motivasyon vardı. Önümüzde de öyle bir imkan vardı. Onu değerlen. Ama o şey yanlış bir duygu. Yani işte oyuncusun. Yaşıtlarından ve belki ülke ortalamasının üstünden para yani yüksek bir gelir elde ediyorsun. Dolayısıyla oyunculuk da böyle 9-5 bir iş değil. Her sene iyi gidecek bir şey değil. Aslında sabit bir gelir değil ya. Günün sonunda da herkes o şeye diyor ki ya bir yer açayım. Hani pasif gelir olsun, Evet. kötü günümde bir yer olsun diye o motivasyonla yapılmış ya. Ben orada gömdük parayı abi. Arabalar vardı, onlar falan satıldı. Yani navigatör vardı bende o zaman mesela. 50 Cent zannediyordum kendimi. Böyle rapçi gibi geziyorum, kiloluyum. 22 yaşındayım, düşünsene böyle geziyorum. Onu falan sat. Her şeyi gömdük abi. Biz caddede dükkana. Bir baktım ben köfteci oldum caddede. Bildiğin oturuyorum oğlum dükkanda böyle. Abi pakete falan gidiyorum yani, öyle ben kendimi öyle buldum. Sonra hayat bilgisi bitti. Selena başladı. Selena'da oynuyorum. Yine aynı. Set Zekeriya Köy'de. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Caddede köftecim var. Havalar güzel. Dükkanın motorlarından, paket motorlarından biriyle bazen trafiğe kalmayayım diye Zekeriya Köy'e fışkırıyorum. Hani sete gitmem lazım. Araba yok. Arabayı satıp sermaye yapmışız ya. Motorlardan birini alıp sete gitmem lazım diye. Dükkandaki işler de aksıyor. Orada var. Hani arkadaşlarımız var. Hadi köfte dönüyor da. Ama caddeden bin abi skutura, paket motoru oğlum. Arkada böyle yazıyor. Hala Köfte- kiloluyuz. Yani numaralar, sipariş hattı falan yazıyor. Ben öyle Zekeriya Köy'e caddeden, anladın mı? O kadar anlamsız ki. Yani 2 senede öyle bir döngü oldu. Orada zaten iyice esnaflıktan da böyle esnafla arkadaşsın. Sabit müşterilerinle arkadaş oluyorsun. Orada tam bir caddeli oldum ben yani, anladın mı? Böyle dükkanların İlklerimize kadar yaşadığımız ya bu kanka, yani. dükkanların kiralarını falan biliyorsun mesela, hani ne gereksiz bir bilgi değil mi? Arkadaşın geliyor mesela, misafir ediyorsun, işte diyor oğlum şurası çok güzel, kirası şu kadar falan. Hani böyle ben senden ekstra bir şey biliyorum havası vardır ya, ne kadar anlamsız şeyler yani. Dükkanın önünde sürekli bir çay Evet, içmeyecek. sürekli bir çay çorba var. Ramazan'da falan acayipti böyle. Bütün arkadaşlarım geliyordu. Çünkü şöyle abi, köftecisin, Ramazan ayındasın. Doğal olarak iftarda herkes ezan okunduğunda ezan dakikasında paketini önünde istiyor.
Aynı anda paket teslim etmen Evet. lazım. Ama 50 tane sipariş var. Nasıl olacak abi? Abi kim varsa sen mi varsın o? Atahan gel. Ne var sende araba? BMW mi? Önemli değil kanka. Gel dükkana. Ben sana veriyorum kanka işte çift havuzlar şu böyle yakın yerlerden 5 paketi sana veriyorum. Sen BMW'ye atıyorsun. Tık 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 götür. Sen götürüyorsun. Biz Ramazan'ı böyle geçiriyorduk kanka. Corvette'le falan köfte gitmişliği var yani anladın mı? Böyle şeyler yaşandı yani. O yüzden her anı, her dakikası çok keyifli bir yer. Ama günün sonunda bak şimdi artık tam çok yaşlı hissetmiyorum kendimi ama günün sonunda 40 yaşına geldim. Ve dönüp baktığımda tabii ki herkes hatalarıyla yüzleşiyor. Ben çok hatalar yaptım. Caddede çok kötü araba kullandığım dönemler oldu. Beni özellikle sonraki yarış hayatım çok disipline etti. O çünkü sana şunu katıyor kanka. Biraz Son Durak filmi gibi yaşamaya başlıyorsun. Ben şimdi mesela hiçbir zaman o tempoda caddede gazlayamam. Ama şu anda Yapamıyorum. şöyle bir durum var abi. Sokaktan geliyor o istek. Evet. Yani sokakta başlıyorsun. Aynen sonra temeli orada. Evet. Sen onu oraya Mecbur ne kadar yani. evirirsen zaten orada disipline ediyorsun. Biraz böyle törpülüyorsun ve güzel bir hayat yaşıyorsun aslında teknik olarak. Ama şimdi mesela yapamam. O günkü Ümit'e göre ben daha yetenekliyim bu arada. Yani 20 yaşındaki Ümit'ten ben daha iyi otomobil kullanıyorum. Ama bu bir referans değil ki. Mesela ben şu an o günkü Ümit gibi gazlayamam burada. Çünkü çok fazla şey biliyorsun. Son Durak filmi gibi beynin sana oyun oynuyor. Ben şimdi diyorum ki buradan fışkırsam bir kopsa diyorum durakta insanlar var diyorum mesela. Beynin sana bir saniye içinde o oyunu oynuyor. Dolayısıyla kendimi tutmaya başlıyorum. Evet gene süratli araba kullanıyorum. Hala kullanıyorum ama tamamen onu güvenli süratli bir eşiğe getirdim. Evet A noktasından B noktasına hala insanlardan daha hızlı gidiyorum. İnanın bana hani ne makas ne bir şey hiçbir şey yok abi. Bilinçaltı değişiyor abi Evet sürekli. ama viraja çok düzgün girerim. Olması gerektiği gibi girerim. Çünkü ralliden geliyor. Evet abi bir öğrendiğini uyguluyorsun vesaire. Ben bir de o işe çok taktığım için zamanında ben İtalya'ya gittim, eğitim aldım. Volkan abiden eğitim aldım bilmem. Kendime bir şekilde ben yaptığım işle ilgili donanım eklemeyi seviyorum. Ya bir artı bir katmam lazım onu anladın mı? Hani dümdüz bir hevesle ya da işte ünlü ya da parası var konuşulmak istemem. Ben sevmem o işi. Ben orada neyse abi onun için çalışmayı seviyorum. Volkan abiden almışsın. Ha, daha kendimce ötesi var ben abi. çok çalıştım. Çocuklar da bana çok destek oldu. Orhan'ından Ayhan Can'ına kadar. Yani herkes böyle beni bağrına bastı. Ve benim her sorumu da cevapladılar. Benimle özel olarak da ilgilendiler. O yüzden kendi yeteneğimi bir yere getirdim. Evet şu an başarılı bir şekilde herhangi bir otomobili kullanıp herhangi bir yarış otomobilini de doğru bir şekilde kullanabilir haldeyim. Tabii ki kazalar olacak. Yarışta özellikle bu işin fıtratında var. Çünkü herkes kelle koltukta bir şey yapmaya çalışıyor. 20 kişi bir piste çıkıyorsun ama 20'si de birinci olmak istiyor. Evet. Burada risk ve hız var. Dolayısıyla kazalar çok normal. İnsanlar bir ara beni de çok etiket yaptılar. Şimdi 3 tane kaza yapıyorsun. Bu diyor sürekli kaza yapıyor. Hayır abi. Dünya şampiyonasını da aç. Paramparça arabalar. Yani Doğru. kazasız diye bir kariyer yok zaten. Onu unutun yani. Ama inan bana yaptığım her şeyden çok keyif aldım ve kendime işte bilinçlendirmeye çalıştım. İyi bir şey yapmaya çalıştım. Kendi kapasitem ölçüsünde hep en iyisini kovaladım abi. Mutlaka çok yetenekli insanlar, benden daha hızlı insanlar var ama okey abi herkese başarılar. Ben kendimden sorumluyum ve kendi aldığım keyfe bakarım. Dolayısıyla çok bir şeyi de referans almıyorum. Maksimum da en iyisini kovalıyorum. Çok konuştum oğlum. Evet. 5 kilometredir konuşuyorum. Bana desene sus diye oğlum hiç konuşmuyorsun Abi ya. öbür türlü de şöyle oluyor. Sen Oğlum. çok konuşuyorsun oluyor. Ne güzel seni dinliyoruz işte. Oğlum. Konu hiç konuşturmuyorsun. Bir şey diye. diyeceğim. Ağzım yorulunca fark ettim. Çok konuştuğumu şu an. Ağzım ağrıdı. Daha yani. iyi oldu, daha iyi oldu. Tamam. Boş ver abi. İçini döktüm biraz. Şuradan çok Cadde. içeri çok hızlı Bükersin değil mi? kaçılırdı biliyorsun. Bu son böyle geliştir ya. Bir de şu AZK çok iyidir. Ben mesela İsimleri bilir misin? İşte onu soracaktım. AZK olduğunu bilmiyordum ben. Bu bunu. Şu an- AZK. Bu Neden mesela S'ten AZK? çıktın AZK. Neden biliyor musun? Burayı yaparken burada yapan künç mü derler? Künk mü derler? Ha, Bu yol ha. şey var ya abi su geçiren şey. Evet. Onu yapan firmanın adını AZK'ymış yani. Kısaltması burada duruyormuş onlarda. O yüzden bunu virajı AZK demiş. Bunu bilmiyordum biliyor musun? Burası da Tavacı Recep olması lazım. Ha onu hatırlıyorum evet. Ben işte Şey, burada soldaydı burada galiba. ölüyordum işte. Ha, Ev orası altıyla. burası. Evet. Tamam. Buradan çıktım. Bak tam bu ışıkta arkadan 911 turbo geliyor. 3 bitti. Zaten şuradaydım abi. 4'e mi çeksem, 3 mü yapsam. Şöyle bak sadece şu hareket ya. Şöyle bir yaptım kaydı zaten araba. Kanka korkunç bir şey. Harbi korku filmi o. İyi ki vurmadık. Boyasızdı bile o araba ya. Evet çok güzeldi o araba. Hala güzel. Hala o- boyasız. o- evet. Bursa'da bu arada Evet evet. araba. Aynen. Aynı Hala- temizlikte duruyor yani. Net abi biblo gibi. Zaten bir tane beyaz var. Sonradan boyanan var. Boyanan var. Normal. Aynen bir tane. Onu bilmiyorum. Sen ev altı Yok, daha iyi orada abi hayatta ne kadar yani birkaç bir şey biliyorsam onlar da Evo 6'dır zaten. O yüzden bir tane beyaz yani şasiden beyaz bir tane var zaten. Peki O da o sen araba. caddede dönerken buradan mı dönüyordun? Hayır ben Zara'dan dönüyordum. Ha, Zara'dan. Otelden dönüyordum Ben hep normalde. buradan dönerim mesela. Ama burayı da çok severim. Mesela 3 oradan dönüyorsam bir mutlaka buradan dönerim. Burayı da severim Ben hep de. buradan dönerim. Buradan da bükerim yani. çıkarken. Buranın hissi bir tatlıdır. Zaten benim işte eski evde şuradaydı. 2-3 bina yandaydı. Şurasıydı. Sushiko'nun yanında işte Ranchero'nun üstündeydi. Caddede. BMW'nin karşısı. Tabii. O zaman orası kentsel Benim, dönüşümdü. Daha yeni binaydı. Bir gün bir büktüm abi eski bini. Bak tam büktüm.
Ha güzel, hayırlı Ters işler. kelepçe yaptılar bir de. Ha öyleli. Evet, ters kelepçe. Oluyor öyle Araba şeyler. Suadiye çekicide. Otoparkta. Ben de çok kısa bir süre o dükkan zamanı şey de aldım. Bir tane Formula 350 almıştık Transam. Ben de buralardan onu bükerek hani Amerika'nın da şanındandır ama biliyorsun. Sadece o işe yarar ya. Hani başka Ama türlü gitmez, tek durmaz. tarafa, tek Ha, tarafa. tek tarafa. Yani ne gider, ne durur. Ne viraj yapar. Ya hiçbir şey yok anladın mı? Ama sadece buradan çıkışta çok iyidir yani. Onu, Ses vardır. tabii diye böyle çıkıp Amerikan işi de güzeldi ya. Bir dönem onlara sarmıştım bayağı. Hala severim ama tabii ki öyle bir şey yok Ama artık. dediğin gibi yani navigatör falan. Evet bir Amerikan rüzgarı bende olmuştu, severim de. 50 Cent Aa, falan. var. Ne olduysa kanka bir... Abi yanlış anlama, her şişmanda oluyor ya. Ha, değil mi? Normal. Hani geniş Artık araba... şişman tabii, değilsin ya, o yüzden rahat konuşabilirim. tabii arabaya sığma şeyinden geniş arabadan. Doğru söylüyorsun aslında, aşırı mantıklı. Her şişmanda ya Niye Amerika. kızayım oğlum, benim ömrümün çok önemli bir bölümü şişman geçti yani. Bu bir gerçek yani. Taştan yumuşak her şeyi yedim oğlum ben hayatım boyunca. Çok garip. Şu anda 4 hiç yaşında şey yemiyorsun ya. Kanka ağzımı öğrendiğim günden beri yedim ben ya ameliyat olana kadar. Ya her şeyi yer misin be kardeşim? Senle yemeğe çıkıyorsun, senin tabağında bir şey kalıyor onu da. Ya işte patatesi bırakmışsın mesela. Ya affetmem. Ya o tabak bitecek anladın mı? Masada ne varsa, önden gelen starterlar, çubuk ekmek ne varsa bak. Yok etmeye programlıydım yani. O yüzden şu an çok konforluyum. Yani hayata döndüm ama bir de ayakkabı bağlayabilmek falan özgürlükmüş. Ne bileyim online alışveriş yapmak çok büyük özgürlükmüş denemeden mesela bunlar çok önemli şeylermiş. Ben bunları bu yaşımda yaşadım. Sen hep X-Large, Tabii 2 oğlum, X-Large. Battal Jeans diye bir dükkan vardı oğlum İzmit'te. Ben oradan kot mot alıyordum ya. Sizin orada bir de outlet falan vardı değil Kanka mi? iş çok karanlık. Arkası çok karanlık şimdi. O yüzden Şimdi hiç oraya bakma girmeyelim. ya. Aman abi aman şişmanlık bataklık Abi cadde yani. turumuz zaten başladığımız yerde bitiyordu. Evet kaç dakika sürmüş? Oha çok konuşmuşum ya. 34 Arkadaşlar dakika. kusura bakmayın ama akıyor be. Hata Evet. anlama şimdi cadde muhabbeti de akıyor yani. Yapacak bir şey yok. Aslında çok caddeye giremedik ama söyledin zaten bunu. Cadde benim Evet, için çok kısa bir Evet olduğu şey kadarın ya hep vardım, hep içindeydim. Arkadaşlarımla kendim de çok dolaştım ama böyle sizinki gibi disipline edilmiş bir cadde adamı ve plakası ben hiç olmadım. Orada şimdi kimseye de haksızlık etmeyeyim. Ben kenardan hep güzel bir yancıydım. Ama şeyi anlatayım. Hep bir sinyaldeydim yani. Hep sinyal kanka. Hani kime hani onlara böyle ilk başlarda özellikle şey sıkıntısı da var kanka şimdi benzinde sıkıntı ya. Tamam ben birine kaynayayım. Hani arabam var mı var kanka benim arabayı atalım oraya. Ya ekipte hep biri vardır ya öyle. Ben Vardı. oydum yani. O yüzden bir 6 ay onun sıkıntısını geçtim sonra topladık. Ama ilk travmamı anlatayım öyle bitirelim videoyu. Evet. İlk travmam ne biliyor musun? Caddeyle Ben- ilgili mi? Hayır arabayı aldım ben kanka daha İzmit'teyim. İstanbul'da da böyle yerleşik hayata çok geçmemiş. Çok İzmit'te aktif takılıyorum. Arabayı da yeni aldım. Belki haftası falan arabanın bu arada. Kanka İzmit'te de bizim bir rota vardır böyle işte Fethiye Caddesi oradan E5'e dön falan gibi. Aynı buradakinin aynısı. Kilometresi bile aynı olabilir. İzmit'teki hatta dolaşıyorum kanka. Şimdi izler görür tanımıyorum bu arada. Hani buradan da selam olsun. Bir tane 106 GTI siyah. 34 YJ 526. Bir de o zamanlar hep YJ'ydi 106'da. Kanka bak benim arabam 206 GTI siyah, onunki 106 GTI. Ben kibirliyim çünkü benimki 206 ve daha yeni ya. Onu geçeceğimi düşündüm ben. Ne büyük bir gaflet. Kanka beni bir çekti E5 arkasından. Ben de büyük bir gazla çıktım. Bana bir sapladı. O zaman araba bilgisi sıfır herhalde. Sıfır oldu sıfır. Araba yalalı 4 gün falan olmuş oğlum. O kadar yokum yani. Oğlum bekliyor geçiyor. Bir yerden bir makas atıyor. Ben onun girdiği yere nasıl gireyim zaten. Mümkünatı yok. Biz böyle 5-6 kilometre gazladık kanka. Ben yok oldum. Ya ilk travmam odur mesela. Yani o kadar kötü başladı ki aslında hikaye. Benim onu atladım. Eserek başlamış. Bak yani. 20 yıl geçti bak plakasıyla anlatıyorum. Öyle bir travma. Ama izlerse bir yerde duyar eder denk gelirse helaldir. Hakkını teslim edelim. Sorun yok. Bizde öyle şey kibri yoktur yani. Hala Bükemediğimiz bile yapıyor. Videoda da çok gönül rahatlığıyla anlatırım. Çok güzel bir saplamaydı. 20 senedir çıkmıyor. Ama hayat dersi oldu. Onun için oradan yarışlara evrildi işte. Evet belki bizi bir efendi hale getirir. Yani mutlaka bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden teşekkür ediyorum kendisine de. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Galiba çok uzadı. Kapatmamız lazım. Uzadı derken seninle muhabbet güzel geçiyor Teşekkür abi ederim zaten. kardeşim. Nereye gittiğimi de bilmiyorum bu arada. Evet, Öyle caddede farkındayım şu dolaşıyorum. anda. İneriz aşağı. Evet, Senin farkındayım arabana şu anda. uğrarız. Arkadaşlar abone olsunlar bence artık. Evet. Güzel Uğrayan olursa olsunlar. benim kanala da beklerim. Bende de böyle yeni araba olsun, uçak olsun bir seveceğiniz içerikler olabilir. Bana da sekin. Aşağıya Hatta zaten bırakın üye yani. olmadan, abone olmadan izleyen varsa şu dakikaya kadar bu büyük bir ayıp. Onu lütfen toparlayalım. Aramızda böyle şeylerin Şey lafı yapalım olmaması onu, lazım. onu şey yapalım. Onu şey yapalım, haberleşelim. Arayacağım ben sizi kanka. Hadi sağ ol. Sağ ol, görüşürüz. Sağ ol. Oğlum çok konuştum yani. Bir şey olmaz abi.